Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere bomba bir tarifle geldim. Açma tarifim var. Mayalamayı da beklemiyoruz. Şekli şahane. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt. Ben genelde suyu sıcak ekliyorum. Sütü soğuk ekliyorum. Dolaptan alıp ılık bir harç elde ediyorum. Aklınızda bulunsun. 2 yemek kaşığı şeker, 1 paket toz maya veya yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Ekledikten sonra şöyle bir karıştıralım ve tezgahta 1 dakika bekletelim. Yani mayamız erisin. Böyle pütür pütür içinde maya kalmasın. Şimdi 1 tane yumurta akı, 1 yumurta sarımızı yüzeyine sürmek için kenara ayıralım. 1 tatlı kaşığı tuz ve toplamda 4,5 maksimum 5 su bardağı kadar unumuz var. Lütfen dikkatli ekleyin. 4 su bardağı unu ekliyorum. Kabaca bir toparlıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım. Bazılarınız yazıyorsunuz, hamur yoğuramıyorum. Mutfak şefi alsam mı hamur elimi bırakmıyor. Ben bu tarifte bakın tereyağı kullanmadık. Aslında tereyağı büyük bir kurtarıcıdır elinizi bırakması için. Ama tereyağı kullanmadan da size hamuru nasıl yoğurup topladığımı görmenizi istiyorum. Yine kaydettim, hiç kesmedim. Bakın katlayarak seri bir şekilde yoğuruyorum. Yani hamuru yoğururken kasenin kenarına böyle nasıl desem ezerek sanki eliniz bir mikser görevini görsün. Bakın sevgili arkadaşlarım, 2 dakikada hamur bu kıvama gelmişti. Hatta ben bütün yoğurma işlemlerini kaseyi yere alıyorum. Kendim de yere çöküyorum, diz çöküyorum. 50 saniyede uçuruyorum hamuru. Bugün adada yoğurdum, 2 dakika sürdü. Tezgaha biraz un serpiyorum. Size hamurun kıvamını da göstereyim. Hani bir açma hamuru olduğu için benim kadar seri bir şekilde yoğuramıyorsanız hani 4 dakika yoğurun. Ben 2 dakika yoğurdum. Gördüğünüz gibi hamur tamamen bağlandı. Pürüzsüz güzel bir hamurumuz oldu. Şimdi yüzeyini kapatalım. 10 dakika bekletelim. Yani mayasının gelmesini beklemiyoruz. Büyük bir avantaj sevgili arkadaşlarım. Yoğurun, 10 dakika sonra hemen bezelere alabilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi hafif cıvık bir hamur olduğu için elinize biraz un serperek göz kararı aldım. Ben 12 adet beze alarak tezgaha hazırlıyorum. Hamuru beze alırken de hani benim gösterdiğim gibi böyle içe doğru katlayarak alırsanız çok güzel olur. Hani bu tezgahta bile 5 dakikada kabarmasına etki eden bir faktör. 12 adet beze aldım ve tezgaha hepsini hazırladım. Şimdi yine hiç beklemeden sevgili arkadaşlarım hemen açmaya başlayın. Küçük bir oklava yardımıyla yaklaşık 10 santime 15 santim olacak şekilde, yani hafif oval açacağız. Yuvarlak değil de böyle sünük olacak biraz. Oval bir şekilde açıp tezgaha yine diziyorum. Bu tarifin en büyük avantajı beklemiyoruz. Yani mutfağa girin, yapın, bitirin. O kadar pratik ve güzel. Bütün bezeleri aynı şekilde açtım. Şimdi 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağımız var. Ben onu minik minik 12 adet eşit parçaya böldüm. 12 galiba. Onu da yine eşit olacak şekilde her bir açtığımız bezenin üzerine pay edelim. Ve yine hiç beklemeden hemen tereyağımızla birlikte açmalarımızı açmaya başlıyoruz. Böyle 2 kelime üst üste gibi oldu ama hem tarif açma hem de işlemin adı açma olunca açmaları açmaya başlıyoruz oldu. Şimdi hiç uğraşmadan sadece elinizle dokunarak tereyağı görünce zaten hamur böyle şahane bir şekilde açılıyor. Kare bir şekilde açalım. Gördüğünüz gibi son derece kolay. Açtıktan sonra uç kısmından böyle katlayarak rulo yaparak bitirelim. Bu şekilde bütün bezeleri aynı şekilde yaparak böyle 2 tane tepsi hazırladım. Dikkatinizi çekerim. Tepsilerin de alt tabanına biraz un serptim. Hani açmalarımız yapışmasın diye. Hemen görüyorsunuz sevgili arkadaşlarım, böyle sündürerek kare biçimde çok pratik bir şekilde açıyorsunuz. Her tarafına tereyağın değmesine de özen gösterin.
Yine rulo yaparak katlıyorum, bitiriyorum. Ve 12 tane bezemiz vardı. Hepsini aynı işlemle yaparak bitirdim. Şimdi sevgili arkadaşlarım 2 tane tepsiye hazırladım ben. Siz büyükçe bir tepsiye de koyabilirsiniz. Hani buzluktaki yeriniz ne kadarsa öyle ayarlayın. Hazırlamış olduğumuz açmalarımızı temiz bir poşete saralım ve buzluğa alalım. Yani 20 dakika buzlukta bekleteceğiz. Hatta siz arzu ederseniz bu şekilde buzluğa atın. İsterseniz 1 ay sonra pişirin, çıkarıp hiç fark etmez. Ben buzluğa atıyorum. 20-25 dakika buzlukta dinlensin. Yağımız tamamen donsun. İşlemimize devam edelim. Yaklaşık 25 dakika beklettim. Buzluktan çıkardım. Hemen size şöyle göstereyim. Bakın. O yumuşacık hamurumuz donmuştu. Tereyağımız da arasında dondu. Şimdi şekil vermeye başlayabiliriz. Çok az un serptiğim tezgaha bir tane açmanın rulosunu alıyorum. Oklava yardımıyla ister oklava kullanın ister elinizle yapın. Ben biraz sonra elimle de yaptım. Onu da göstereceğim size. Şöyle oklavayla çok az, çok basmayın üzerine. Çünkü tel tel ayrılsın açmalarınız. Biraz açalım. Daha sonra bir hamur kartıyla veya bir bıçakla tam ortadan kesin ama üst kısmını kesmeyin. Daha sonra bu kesmiş olduğumuz iki ucu en üstte birleştirelim ve dışa doğru kıvırarak şeklini verelim. Çok farklı, çok güzel, son derece pratik bir şekil sevgili arkadaşlarım bakın. Yani böyle bir güzellik olamaz. Sizi hiç uğraştırmıyor. Çünkü ben mutfakta bazen çok gereksiz bir şekilde böyle mıncın orasını kes burasını topla onu topla böyle şekil verirken çok fazla uğraşılması bana mantıklı gelmiyor. Pratik tarifleri seviyorum ama aynı zamanda görsel olarak da muazzam durmasını tercih ediyorum. Bakın bir diğerini de aldım. Hiç oklava kullanmadan sadece elimle basarak biraz açtım. Yine ortasından keselim bir hamur kartıyla üst kısmını bırakalım. İki ucunu yukarıda birleştirip dışa doğru döndürerek bitirelim. Ne kadar döndürürseniz o kadar böyle kat kat üstte desen oluyor. Onu da belirteyim. Ve bu güzelliğimizi de bitirdik. Hemen gözünüzden kaçmıştır diye son derece hızlı çekimle tekrar gösteriyorum. Az önce bahsettiğim konuya tekrar geliyorum sevgili arkadaşlarım. Az önceki anlattığım gibi o etabıyla yani rulo yaptıktan sonra buzluğa atabilirsiniz. İsterseniz bir hafta sonra çıkarın. Bir saat bekletin tezgahta. Hemen açıp tepsi mayası için çalışın. Bu tarifin bir de böyle avantajı var. Bütün 12 tane açmaya şekil verdim. Tepsiye dizdim. Gördüğünüz gibi tepsimize dizdikten sonra üzerine bir mutfak havlusu örtüp tepsi mayası için dinlendirelim. Yaklaşık 30 dakika. Ben bu işlemi fırına açtım 50 derecede. Biraz ısınınca kapattım. Yani bir dakika kadar fırını kapattım. Fırının içinde yaptım. Yani daha çabuk oluyor. Dışarı soğuk çünkü. 2 yemek kaşığı bir yumurta sarısına 2 yemek kaşığı süt ilave edip açalım. Ve poğaçalarımız tepsi mayasını aldı. Bakın sevgili arkadaşlarım böyle bir kabarma olamaz. Aslında bunu 2 tepsiye de yapabilirsiniz. O zaman böyle hiç birbirine tutunup sarılmazlar. Ama ben bir tepside fırında pişirmek istedim. Hani zamanım kısıtlı oluyor yoksa yetiştiremiyorum. Yüzeyine hazırlamış olduğumuz yumurta sarısı ve sütümüzü sürüp biraz da susam serperek bitiriyoruz. Ve şahane açmalarımız fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında 30-35 dakika pişmeye gönderelim. Ve 35 dakikanın sonunda bakın sevgili arkadaşlarım kabarmalara doyamadı. Tepsiyi komple kapattı artık diyebilirim. Böyle bir güzellik olamaz. Çok güzel bir tariftir. Şöyle aldığımda lütfen yan taraflarına dikkat edin. Oradan o tel tel bakın ne kadar tel tel güzel göründüğünü görüyorsunuz. Bu tarifle ben açma yaptım. Arzu ederseniz poğaça da yapabilirsiniz tabii ki hiç sorun yok. Bakın sevgili arkadaşlarım tellerini görüyorsunuz. Böyle kenardan sayabilirsiniz. Ve açmalarımız sunum için hazır. Şöyle detaylı bir gösteriyorum. Büyük bir zevkle doku testine geçiyorum.
Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere son derece pratik, mayalanma süreci olmayan, şekli çok güzel olan pamuk gibi bir açma tarifi hazırladım. Hemen şöyle size bir yumuşaklığını da göstermek isterim. Bakın, bildiğiniz pamuk gibi. Zaten bunu anlarsınız. O ilk başta küçücük olan bir açma nasıl kabardı ve kocaman oldu. Bakın sevgili arkadaşlarım, böldüğünüzde umarım kamerada detaylı görüyorsunuzdur. O aradaki katlar tel tel görünüyor. Tekrar bir daha göstermek istiyorum çünkü orada sanki iyi görünmemiş gibi geldi. Lütfen dikkatli bakın. Tam kopardığımda nasıl tülbent gibi açılıyor. Açmalarınızı ister buzluğa atın, isterseniz hemen servis edin, hiç fark etmez. Umarım şu kenardaki böyle tel tel açılanları görüyorsunuzdur. Lezzeti de çok güzeldir. Çok hafif, çok nefis bir açma tarifidir sevgili arkadaşlarım. Yani yaptığınızda lütfen bana yorum olarak yazın. Çünkü ben o yorumları okuyorum ya. Yüzümde böyle kocaman bir gülümsemeyle okuyorum ve çok mutlu oluyorum. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerinde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.